Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün montumuzun bir önceki videoda kollarını tamamlamıştık. Dikim işlemini yaptık. Burada size tek bir uyarım olacak. Birebir dikerken kollarımızın ilmeğini kapatmadan dikmiştik gövdemize. 8-10 tane ilmek fazla geliyor. Bunu ara ara ilmeklerime 2 alarak şöyle mesafede 8 tane ilmek diyelim, 4 tanesini önde 4 tanesini arkada çift alarak kaynattım ortada ve kolumuzu işaretlediğim yerden dikerek bu şekilde hazırladım. Şimdi bu videomuzda yaka yapımına geçeceğiz. Dik yaka çalışıyoruz. Buradan bir tığdan yardım alacağız. Şöyle netleştirelim. Bakın ilk ilmeğimin üzerinden saç örgüsü kısmının tığımı geçirdim. İpimizi alıyoruz. Buradan ipimle bir ilmek alıyorum ve saç örgüsü kısmından geçiriyorum. Misinalı şişime taktım ilk ilmeğime. Çift kat yapacağım ilk birkaç sırayı. O yüzden arkadan aynı numarada misinalı şişimde aynı numara 3 numarayla ördüğümü daha önce söylemiştim. Şişimi arkada tutuyorum. Bakın ipin üzerinde, şişin üzerine dolanmış oluyor bir defa. Şöyle tutalım. İkinci ilmeğimin altından geçiriyorum tığımı ve diğer şişimin üzerine dolanmış ipi bir ilmek daha aldım. İkinci ilmeğimde misinalı şişime takıyorum ve ipimi tekrar arkadaki şişimin altından geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimi alırken batıyorum. İlmeğimi aldım. Bakın arkadaki şişte de ilmeklerimiz oluşuyor. 2 tane ilmeğimiz oldu. 2 tane önde. Bu öndeki 3. ilmeğim. Ve yine arkadaki şişimi ipin üzerinde tutuyorum. Her seferinde bunu yapmayı unutmayalım. Öne aldığımız ilmek sayısı kadar arkadaki şişede ilmek dolamış olacağız. 4 oldu. Bakın ipimi alttan geçirince şişime 4. ilmeğimi sarmış oluyorum otomatikman. 5. ilmeğimden geçiyorum. İlmeğimi aldım. Öndeki şişe takıyorum. Yine şişimin altından ipimi geçirdim ve üzerine dolamayı yapmış olduk. İlmeğimi alıyorum. Öndeki şişime takıyorum ve ipimi şişimin altından hemen geçirmeyi unutmuyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman ortadaki şu görüntü örgümüzün arasında kalacak. Hem ön kısımdan hem arka kısımdan temiz bir örgü elde etmiş olacağız. Bu şekilde yaparak şu kısma kadar gelelim. Daha sonra arkadaki ilmeklerimiz hazır. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Buradan devam edeceğiz. Bakın bu kısma kadar ilmeklerimi alarak geldim. Önce ön şişe ilmeğimizi takarak başlamıştık. En son arkadakine sararak bitiriyoruz. Burada şu arada bir boşluk oluşmaması için şuradan bir ilmek daha alıyorum. Öndeki misinalı şişime taktım. Ve arkadaki şişime yine bir dolama yapıyorum. Şimdi misinalı şişimizdeki ilmeklerimiz duracak burada. Arkada zaten ilmeklerimi kapatmamıştım. Yakamız için
arka parçamızda ilmekler hazır. Fakat ben görüntünün önde arkada ayrı olmasını istemediğim için şöyle yapıyorum ilmeklerimi. Misinanın üzerine çektim. Şimdi rahat kullanmak için. Pardon. En son arka şişimize dolamamızı yapmıştık. Şimdi buradaki ilmeklerimizi bir tane örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum. İlmeklerimi şişten şişe geçirmiştim. O yüzden yönleri dönmüş. Normalde benim ilmeklerim şu şekilde durur ve böyle örerim. Bir dolama, bir düz ilmek. Bir dolama, bir düz ilmek. Şurada yaptığımız gibi öndeki şişimize öreceğimiz ilmekleri, arkadakine dolamaları yapabiliriz ama oyalanmamıza gerek yok. Bu yüzden bu şekilde daha pratik olacak. Dolamamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dolamamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bu işlemi ta ki nereye kadar? İlmeklerimizi bitirene kadar tamamlayalım. En son düz ilmeğimi ördüm. Bakın şişim de fazladan boşalmış oldu burada. Şimdi şuradaki şişimizle yine burada ikili ilmek almıştık. Bu kenarda da aynı işlemi yapacağız. Buradaki bir dolamamı yapıyorum. En son dolamayla bitireceğiz. Şuradaki ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. Ve arkadaki şişime bir dolama yaptım. Şuradan yine bir ilmek çıkarıyorum. İpin katını geçemedik. Tekrar alacağım o kısmı. Bir dolamamı bu şişimin üzerine yapıyorum. Şurayı halledene kadar. Tek kat ipten almayalım. Burası delikli bir görüntü oluşmasın. Dolamamı yaptım. Yine bir ilmek çıkarıyorum. Burada da yine dolama yaparak devam edebiliriz. Dilersek bu teknikle devam edebiliriz. Burada yapmış olduğumuz gibi şişimizin üzerine ilmekler alırız. Dilersek bu şekilde yapabiliriz. İki şekilde de aynı sonuca ulaşacağız. Görünümün aynı şekilde olacağını size göstermek için bu şekilde devam ediyorum. Diğer ikinci şişle biraz daha zahmetli oluyor ama öyle de yapınca rahatlıkla örülebiliyor. Ben ilk o tekniği kullanarak örmüştüm. Bunu daha sonradan keşfettim. Tüm saç örgüsü gibi görünen ilmeklerimizin altından geçerek ilmeklerimi alıyorum. Tığya ihtiyaç duymadan yapabiliyoruz. Sıkı olan ilmeklerde biraz zor geçiriyorum.
En son ilmeğime geldim. Burada da son ilmeğimi aldım. Kenarımın ters ilmekle bitmesini istemediğim için en son dolama yapmıyorum burada. Şimdi örgümüzü çevirelim. İlk sıramızda ilk ilmeğimi örmüyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. Doladığımız ilmekleri düz öreceğiz. İpimi öne aldım. Ters olan ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bir düz, bir tane örmeden alıyoruz. Bir düz, bir tane örmeden alıyoruz. Zaten bir düz bir dolama yaptığımız için önceki sırada dolamalar hep düz ilmeğe denk gelecek. Diğer ilmeklerimizi örmeden alacağız. İpimizi öne getirmeyi unutmayalım boş ilmeği alırken. Bu teknik torba lastik tekniği zaten. Çift lastik. Bu şekilde tüm doladığımız ilmekleri düz örüyoruz. Diğerlerini örmeden alıyoruz. Örelim ve ilk sıramızı sıra sonuna kadar ya da şuraya kadar gelelim. Burayı da göstereceğim. Çift şişe ilmek taktığımız kısma geldik. En son düz ördüm. Arkadaki ilmeğimi arka şişteki örmeden alıyorum. Ve ön şişten bir ilmek örüyorum. Arkadaki şişten örmeden alıyorum. Öndeki şişten bir tane düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum ilmeğimi arkadan. Öndeki ilmeklerimi hep düz örüyorum ama sırasıyla bir arkadan bir önden. Şimdi arkadaki ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki ilmeğimi düz ördüm. Arkadan örmeden alıyorum. Şu ilmeğimizi örmüşüz, çıkarmamışız. Ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldım. Öndeki ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeğimi örmeden aldım. Ön şişteki ilmeğimi düz ördüm. Mantık aynı. Sadece ilmeklerimizi ikinci bir şişe dizmiş oluyoruz burada. Diğer tarafta dolama yaparak çıkarmıştık ikinci ilmeğimizi. Sıra sonuna az kaldı. Beraber tamamlayalım artık. Örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Öğrenmek istedikten sonra zor diye bir şey yoktur, emin olun. Şurada çok ağır ağır örüyorum. Zor gibi görünse de bu teknikte gayet güzel. Ve rahat bir ortamda ördüğünüzde hızlı bir şekilde örersiniz. Zaten yaka ilmeğinin en fazla ne kadar olabileceğini düşünün. Sonuç güzel olacaksa
zoru da başarmak bence daha güzeldir. Ve son ilmeğimi düz örüyorum. Arkadaki son ilmeğimi de boş örmeden alıyorum. Pardon. İpim aralarda kaldı. Şimdi ikinci sıramızdayız. İkinci sıramızda yine aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi ilmeklerimiz zaten hep tek bir şişimizin üzerinde. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. Ters ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Düzleri örüyoruz. Tersleri örmeden alıyoruz. Bir boş al. Bir düz ör. Bir örmeden al. Bir düz ör. Artık işimiz hızlandı. Örerek diğer sıramıza gelelim. Sıramı tamamladım. İkinci sıramızı da yaptık yani. Şimdi üçüncü sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradan ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim düz ve bir sonraki ilmek ters. İkisini beraber alıyorum. İki ilmeği beraber alıyoruz. Bu sırada hep çift ilmek alacağız. Hem arkadan hem önden ilmek çıkarmıştık. Bu ilmeklerimizi 2 katı sayısına çıkardı. Şimdi yakadaki çalışacağımız ilmek sayımızı olması gerektiği sayıya getirmek için bu şekilde 2 ilmeği beraber alıyoruz. Bir düz, bir ters ilmeği. Tüm sıra boyunca bu şekilde yapacağız ve sıramızı tamamlayacağız. Bütün ilmeklerimi çift alarak arka sıradan ters ördüm ve ön sıramıza geldik. Dördüncü sıramızdayız yakamız için. İlmeklerimi çıkarmışım hemen. Şişimi alıyorum. Şimdi şu alt kısımlarda kol ağzında çalışmış olduğum gibi lastiğimi çalışmaya başlıyorum. Bir düz örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Yine altta yaptığımız gibi. Ama düz ilmeklerimi şu şekilde değil, ortadan arkaya doğru batarak, yani ilmeğin yönünü çevirerek örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane düz ilmek. Bir tane örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi ortadan arkaya doğru batarak alıyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane ortadan arkaya doğru batarak. Çünkü kol ağzında da bu şekilde kullandım. İlk videomda lastiğimi gösterirken ilmeğimin yönünü belirtmeyi unutmuştum. O yüzden şimdi tekrar hatırlatmak istiyorum. Kullandığım lastik bu şekilde. Dilerseniz aynı lastiği kullanabilirsiniz. Dilerseniz istediğiniz başka bir lastik çeşidini de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Sadece bu görüntü olarak hoşunuza gittiyse yapılış şekli bu şekilde diye belirtmek istiyorum. Bu şekilde öreceğiz. Hem arkadan hem önden. Kol ağzında ve etek ucunda
1 2 3 4 5 6 sıra örmüştüm. Önden 6, arkadan 6 sıra, toplamda 12 mil çıkmıştım. Yakamızı 2 sıra daha fazla örmeyi düşünüyorum. 8 önden, 8 arkadan, toplamda 16 sıra öreceğim ve ilmek kapatmak için tekrar buluşacağız. Yakamı 8 sıra ördüm. Şimdi ipimi kestim ve iğneye taktım. Yakamı dikerek tamamlayacağım. İlk ilmekten bu şekilde geçiyorum. Ters ilmeği atlıyorum. Diğer düz ilmeğin içerisinden bu şekilde iğnemi geçiriyorum. Buradan ilk düz ilmeğimi çıkardım. Arkada şimdi ters ilmeğime bu şekilde batıyorum önce. Ve bir sonraki ters ilmeğimizi de şuradaki düz ilmeğimizi de çıkaralım. Zaten burada belirgin. Buna bir kez daha batacağız. Ters ilmeğime şu şekilde karşıya doğru batıyorum, ikinciye. Buradan şu ikinci düz ilmeğimde iğnemi karşıya doğru batırıyorum. İkinci düz ilmeğe kendime doğru batırıyorum. Sıradaki ters ilmeğime ikinci kez batıyorum. Bu şekilde düz ilmeğimi çıkardım. Sıradaki ters ilmeğime karşıya doğru. En son kullandığım düz ilmeğim ve bir sonraki düz ilmeğim. Karşıdan en son kullandığımız ilmek, kendime doğru batıyorum. Bunu çıkarıyoruz. Sıradaki ters ilmeğime karşıya doğru batıyorum. Her ilmeği ikişer defa kullanıyoruz dikerken. Sadece başlangıçtaki ilmekleri birer defa kullandık. Bakın, en son kullandığım ilmeğim bu ve bir sonraki düz ilmek. En son kullandığım ters ilmek, kendime doğru batıyorum. Bir sonraki ters ilmekten karşıya doğru batıyorum. Düz ilmek ve bir sonraki ilmeği. Şu iplerimizi ben fazla sıkı çekmedim. Size gösterirken şöyle iğnemizle çekerek normal ilmek boyutunu aldıralım. Sıkıştıralım, yani düzgün bir görüntüyü elde edeceğiz bu şekilde. En son düz ilmeklerimi kullanmıştım. En son kullandığım ters ilmeğime kendime doğru batıyorum ve bir sonraki ters ilmeğe karşıya doğru batıyorum. Öndeki en son kullandığım düz ilmeğime bu şekilde ve sıradaki düz ilmeğe de böyle. Bu şekilde yaparak sıra sonuna geleceğiz ve yakan bir sonraki videoda duruşunu size göstereceğim. Bu şekilde kapatarak yakamızda, bakın burası 2 kat bir yaka oldu. Ördüğümüz lastikten dolayı güzel bir görüntü oluşacak. Montumuzun ön fermuar yerini bir sonraki videomuzda beraber yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.